Merhabalar. EDC15 haritalandırma serisinin 8. videosu yani son videosuyla devam ediyorum. Bu videoda bulacağımız haritaları Stage 1 hazırlarken kullanmayacağız. Fakat önemli olduklarını düşündüğüm için bu videoyu hazırlıyorum. Daha önceki videoları seyretmediyseniz yukarıdaki linkten oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bu video serisini bitirdikten sonra artık tuning nasıl yapılır, EDC15 beyinlerde tuning nasıl yapılır o eğitime başlayacağız. Diyerek programı açarak başlayalım. Evet, haritaların başına geldik. İlerliyoruz. Burada hızlı bir şekilde anlatayım hem geçerken. EGR haritamız, Driver Wish haritamız. Hemen burada iki tane yan yana birbirine benzer harita gördüm. İlkini açayım. Bu haritamız, hemen isimlendirelim. Start Torque Map. Yani motor ilk çalışırken bu haritaya göre yakıtı silindirlere vererek çalışıyor. Eksenleri dolduralım. Ona göre konuşmaya devam edelim. Injection quantity yani yakıt püskürtme miktarı miligram bölü silindir. 0.01 2. Burası cooling temperature veya engine temperature da diyebiliriz. Santigrat derece birimi 0.1 eksi 273.1. Burası da motor devrimiz zaten otomatik olarak aldı. Az önce de bahsettiğim gibi motorun ilk çalışması sırasında motora ne kadar yakıt vereceğini ayarlayan harita. Bunu neye göre yapıyor? Motor sıcaklığına göre yapıyor. Örnek verelim mesela 70 derecede olduğunu düşünelim motorun. Motor devri ilk marşa bastığınızda 190 devire ulaşır ulaşmaz 20.5 miligram yakıt püskürtüyor. Devir artmaya başladıkça bu değer azalarak artık motor çalışır hale geldikten sonra bu haritanın bir işlevi kalmıyor. Bu haritayı neden anlatmak istedim? Özellikle yüksek kilometreli motorlarda motor sıcakken zor çalışma veya çalışmama problemi oluyor. Özellikle bu Volkswagen eski model Volkswagen'lerde çok fazla karşılaşılan bir durum. Motor performansı düştükçe artık ilk çalıştırmadaki verilen yakıt yeterli olmuyor. Bu sorunu bu haritayı değiştirerek, sadece bu haritayı değiştirerek düzeltebiliyoruz. O yüzden bu haritamız önemli. Dikkat ederseniz motor sıcaklığı arttıkça verilen yakıt miktarı da azalıyor. O yüzden sıcakta çalışmama problemi doğuruyor. Yani siz yüksek kilometreli araç böyle bir şikayetle geldiği zaman şuradaki sıfır değerleri arttırarak veya buradaki verilen yakıt miktarını arttırarak, yüksek sıcaklıktaki yakıt miktarını arttırarak bu sorunu çözmeniz çok kolay olacaktır. Sadece bu haritayı değiştirerek bu sorun çözülecektir. Kapatayım. Diğer yanındaki haritayı açayım. Bu haritamız da yine Start Torque haritamız. Fakat farklı bir versiyonu. Yine buna da yazalım. X eksenini zaten aldı. Motor sıcaklığı. Y eksenimizde motor devrimiz. Burası da püskürtülen yakıt miktarı. Bizim sıcakta çalışmama problemi bu haritadan kaynaklı. Zaten burada görüyorsunuz. Tekrar açayım. Yüksek sıcaklıklarda sıfır değerimiz var. Yani sıcakta çalışmama problemini yaratan haritamız bu. Diğeri de yine buradaki sıcaklıkları arttırabilirsiniz fakat asıl arttırmanız gereken diğer harita. Kapatıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ederken de bir yandan da söyleyeyim. Smoke Limitation haritamız MAF sensörüne göre. Yine MAF sensörüne göre Smoke Limitation haritamız. MAP sensörüne göre Smoke Limitation haritamız.
Bunları seyretmediyseniz oynatma listesini açıp seyredebilirsiniz. Burada bizim arıza kodlarımız var. Bunu tuning video serisinden sonra EDC15'lerde arıza nasıl kapatılır isimli videoda anlatacağım için geçiyorum. Burada duration haritalarımız. Burada EGR histerisiz haritalarımız var. Bunu da yine tuning videosu sonrası anlatacağım. Turbo haritalarımız. Start of injection haritalarımız. Soil limiter haritamız. Şimdi burada tekrar EGR haritamız çıktı karşımıza. Bu EDC15 versiyonunda 3 blok şeklinde birbirini tekrarlayan haritalar var. Yani biz ilk bloğu tamamen haritalandırdık. Sonra aynı haritalar tekrar başladı. Burada EGR haritamız var. Burada driver wish haritası, start haritası, torque haritası, smoke limitation haritası. Bunlardan 3 blok şeklinde olacak. Tuning eğitimine başlamadan önce ben videoyu kapattıktan sonra burada tekrar bütün blokları ayrı ayrı haritalandıracağım. Ve ondan sonra tuning işlemine başlayacağım. Ama birebir aynısı olduğu için tekrar video açıkken haritalandırmanın bir anlamı yok. O yüzden videoyu burada kapatacağım. Haritalandırma serisini sona erdirmiş olacağım. Bir sonraki video serisinde de tuning işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Görüşmek üzere.